Videoyu da izlediyseniz zaten görürsünüz New York vlogunu. İşte New York'ta geziyordum. Ya o kısmı çekmedim ama yani işte klasik işte hediyelik eşya alıyordum. Böyle işte anahtarlık, sonra magnet falan, işte New York yazan falan filan. Sonra işte abimin ablama hani şey aldım, anahtarlık aldım. Sonra kendime de aldım. Şimdi ironi şurada başlıyor. Sonra işte aldım, sonra düşündüm ki benim hiçbir anahtarım yok. Hiçbir evin anahtarına sahip değil. Şimdi şöyle, bu video hem biraz ben ne yapıyorum videosu, hem de işte kendimle ilgili küçük bir bilgi verdim hani falan bir video olacak konusu. Daha önceden eğer izlediyseniz falan filan, ben 20 yaşındayım. Aslında normalde de şu an dememem lazım ama normalde Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'da bir tane üniversitede okuyorum, bir de Amerika'da bir üniversitede okuyorum. Ama aktif olarak İstanbul'dakinde okuyorum. Amerika'dakini şu an dondurdum. Şu an orada okumuyorum. Şimdi şöyle, işte ben lise son sınıfta hem YKS ile birlikte aynı zamanda SAT sınavı adında, böyle Amerika'da üniversite sınavı diye geçiyor böyle SAT sınavı. İkisine birden hazırlandım. İşte Mart'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Mart'ın 13'ünde işte SAT sınavına girdim falan filan. 2 hafta sonra zaten o sonuçlar açıklanıyor onun. O böyle senede birkaç kez oluyor. Hangisini yüksek alıyorsunuz? Genelde onu gönderiyorsunuz. Başvuracağınız üniversite. Neyse ben SAT'ye girdim, sonra işte YKS'ye girdim falan filan. Şimdi şöyle bir olay da vardı. Ben aslında bekliyordum. Benim Green Card sürecim vardı. Süreçteydi. Henüz bir reddedilmiş ya da onaylanmış değildi. O yüzden de aslında iki sınava birden girdim. Eğer onaylandığı kesin olsaydı direkt SAT'ye girer, direkt yurt dışına odaklı çalışırdım. Ama hiçbir şey kesin olmadığı için hem SAT hem YKS'ye hazırlandım ve bu açıkçası biraz yorucuydu. Sonra neyse, işte sonra İstanbul'da bir üniversite kazandım. Oraya gittim. Sonra ikinci döneminde üniversitenin işte bu Green Card'ım onaylandı. Sonra bu sefer geri Amerika'ya gittim. Buraları az çok biliyorsunuzdur. Yani Amerika'da da bir süre yaşadım en azından. Sonra işte Amerika'da yaşadım, bir süre orada okudum falan filan. Sonra açıkçası çok fazla yapamadım desem farklı anlaşılır ama çok olmadı diyeyim. Hani bazı hem benden kaynaklı hem de daha çok benden kaynaklanmayan çok fazla dış etken problemi yaşadım gerçekten, çok fazla. O yüzden sonra tekrar Türkiye'ye gelip İstanbul'daki eğitimime devam etmek durumunda kaldım. Sonra ya işte bu onlar olduktan sonra şimdi şöyle bir olay var. Normalde benim kendi buradaki evimin anahtarı bende var. Benim abim de İstanbul'da okuyordu. İşte ben İstanbul'a gelince yani neredeyse çakışta böyle. Ben abimin Ankara'ya gelmesi benim İstanbul'a gelmemin arasında bir sene falan vardı. Ben kendi anahtarımı abime verdim. Sonra zaten İstanbul'dan sonra da ben Amerika'ya yerleştim. Sonra işte Amerika'dan geri Türkiye'ye gelince şöyle bir olay oldu. Bilmeyenler için İstanbul'da da ben yurtta kalıyorum şu an. Herhangi bir eve çıkmadım yani. Ne İstanbul'daki, zaten yurtta kalıyorum. Herhangi bir anahtara sahip olamam. Dolabımın anahtarı dışında. Sonra Ankara'da da zaten kendi anahtarım yok. Kendi anahtarımı en son işte abime vermişim. Onun için evde herkesin anahtarı var. Amerika'daki evde de yine sürekli orada artık yaşamadığım için bir anahtarım yok. Yani şu an hiçbir yerde yaşamıyorum, anlayacağınız. Böyle tuhaf bir serüvene girdim. Böyle hem Ankara'da yaşıyorum hem İstanbul'da yaşıyorum. Aynı zamanda da Amerika'da yaşıyorum. Böyle çok böyle değişik bir loop'a girdim, anlayacağınız üzere. Çünkü benim bu Green Card'dan dolayı senede 2 kere senede 2 kere Amerika'ya gidip gelmem gerekiyor. Ben tatillerimin çoğunluğunu, hatta neredeyse hepsini, yani hem 15 saat sömestr tatil olmak üzere hem de yaz tatilini Amerika'da geçiriyorum. Onun dışında işte Amerika'ya gitmediğim süreçte olabildiğince de Ankara'ya gitmeye çalışıyorum. İşte bayram tatilleri olsun vesaire vesaire. Onun dışında zaten de İstanbul'dayım. Yani anlayacağınız üzere benim herhangi bir evin anahtarına sahip değilim. O yüzden aslında New York'tan aldığım anahtarı da kendim için kullanamayacağım. Biraz üzücü oldu açıkçası. Çünkü ya şöyle bir muhabbet var. Şimdi insanlar sanıyor. İşte sürekli gezen insanların böyle ister istemez insan imreniyor. Benim arkadaşlarımdan da duyduğum olsun ya da ilk defa tanıştığım insanların da dediği şeyler olsun.
İşte diyorlar ki ne güzel işte bir oraya gidiyorsun, bir oraya gidiyorsun. İşte hem İstanbul hem Amerika, işte Washington'da yaşıyorum bilmeyenler. Yani Maryland'da ama Washington'ın dibindeyim. İşte hem orada yaşıyorsun hem Ankara'da yaşıyorsun. Böyle çok genelde insanlar imreniyor böyle. Ama aslında işin iç yüzü çok da öyle değil. Çünkü aslında hiçbir yerde de yaşamıyorum. Yani böyle şey hissi çok güzeldi. Hani mesela ilk senemde İstanbul'da ilk gittiğim zaman hani benim evim Ankara. Tamam bunda hemfikiriz. Ben İstanbul'da sadece okumaya geldim. Ama şimdi şey olunca hani artık benim evim Ankara'da diyemiyorum. Çünkü aynı zamanda ben Amerika'da da yaşıyorum. Çünkü orada da bir okulum var. Ve onun dışında da ben orada da yaşadım yani. Hani okulun başlamadan önce gittim ben oraya. Ve şu an orada aktif olarak okumuyorum. Hani öğrenciliğim aktif değil. Ama yine de oraya gidip geliyorum. Çünkü aynı zamanda orada da yaşamam gerekiyor. Ama Ankara'da da yaşıyorum. Çünkü ailem Ankara'da. Ama İstanbul'da okuyorum. O yüzden senemin çok büyük bir çoğunluğu da İstanbul'da geçiyor. O yüzden böyle tuhaf bir loop'a girdim. Yani bir de şey var, muhabbeti var. Böyle yine böyle arkadaşlarımdan duyduğum şeylerden biri de işte çok güzel her yerden arkadaş ediniyorsun, her yerden çevre ediniyorsun. Ya bu evet doğru. Çünkü her yerden arkadaşınız oluyor ama ilk şeyi hatırlıyorum. İlk İstanbul'dan tekrar Ankara'ya geldiğimde ne kadar iletişim kopmasa da iletişimimiz kısıtlanıyor. Çünkü her gün görüştüğüm arkadaşlarım var. Gerçekten her gün görüştüğüm arkadaşlarım vardı. Bir İstanbul'a gidip geliyorsunuz. Sonra bu aynı zamanda şehir dışında okuyan insanlar için de geçerli. Zaten benim ilk başta böyle başladı. Bir gidip geliyorsunuz. Böyle çok farklı hayatlara bürünmüş oluyor. Hem siz hem de onlar açısından böyle bir e, böyle yavaş yavaş aslında hepsinden hem hala arkadaşsınız ama biraz da kopmuş oluyorsunuz. Bu hem İstanbul'dakiler için geçerli benim şu an hem Amerika'dakiler için hem de Ankara'dakiler için geçerli. Tamam şu an çevrem çok büyük ama hepsiyle tam bir böyle bir bağ da oluşturduğum yani en azından oluşturduğum bağ hala böyle %100 sağlam diyebileceğim bir şey değil. Çünkü ya ben sabit bir yerde değilim. O yüzden sabit bir yerde olmadığım için sabit bir yerde bağ kuramıyorum. Yani öyle biraz ben bundan bahsetmek istedim. Çünkü insanlar çok şey sanıyor. Hem biraz kendim için biraz. Bir de madem bu video biraz şey videosu oldu işte hani kendimi tanıttığım biraz işte bir video oldu. Bir de şundan bahsedeyim. Çünkü bunu söyleyeceğimi demiştim. Benim TikTok'tan da takip ediyorsanız ve aynı zamanda kanalın hani tamam adım Ayşe ama etiketine bakarsanız etiket Ayşe or Ayşe. Bunun aslında böyle çok tuhaf bir anısı var. Şimdi ben ilk Amerika'ya gittiğimde işte yeni 18 yaşındaydım. Gittim ehliyete yazıldım. Ehliyet kursundayım böyle. Çoğu kişi böyle 16-17 yaşında böyle birkaç tane benim yaşım 18 var. İki tane de benden büyük şeyler var, insanlar vardı. Şu hocamız böyle adımı telaffuz etmeye çalışıyor. Ayşe falan diyorum. Benim de ilk böyle daha yeni Amerika'ya gelmiş ve hemen yazılmışım ama biraz da tedirginim bu sosyal interaksiyonlarda. İşte şey dedi Ayşe, sonra Ice dedi. Ben de yes Ice falan yaptım böyle. Evet Ice. Hani Ayşe diyemedi. Ice dedi. Ben de evet falan filan. Sonra işte şey oldu. O günden sonra 2 hafta sürdü kurs. Her sınıfa girdiğimde gerçekten istisnasız böyle bir iki gün dışında her sınıfa girdiğimde ya da her benimle böyle bir konuştuğunda teneffüslerde falan filan şey demeye başlıyordu. If eyes made for seeing, then beauty is its own excuse for being diyordu. Yani şey eğer gözler görmek içinse güzellik de kendi bahanesidir tarzı bir şey değil. Ice hani hem ice, yani benim adım ice dediğim için hem buz anlamına geliyor hem her şekilde aynı yani çok benzer telaffuz edildiği için. Sonra benimki de işte ice for ice'e döndü. Böyle tuhaf bir anısı var. Öyle bu da benim hem Instagram diyorum TikTok biyografimin hani açıklamamın anlamı bu. Açıklamamın öyle if I were for saying kısmı yazıyor. Bu bir şiirden alıntıymış. Ama böyle hocamız da çok tatlıydı. Sürekli ben bunu girdiğinde ders bana bunu demesi çok hoşuma gidiyordu. Öyle. Uzun lafın kısası. Tamam çok güzel aslında gerçekten böyle sürekli gezmek, görmek. Hani bir sürü büyük bir çevrenizin olması falan filan ama yani küçük olup bağın çok kuvvetli olduğu bir şey de bence çok önemli. Çünkü
Yani gerçekten bir sürü arkadaşınız olsun. Gerçekten hiç önemli değil. Bir sürü olsun. Böyle yüzlerce falan filan olsun. Eğer bağ gerçekten çok kuvvetli değilse aslında hiçbir anlamı olmuyor. Ee, Bunu ben biraz geç anladım ama aslında hani biliyorsunuz ama bilmekle anlamak aynı şey değil ya. Ben bunu her zaman biliyordum ama her zaman anlamamıştım. Öyle. Bu da böyle küçük bir ben ne yapıyorum videosu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an Ankara'dayım, ODTÜ'deyim. Tekrar Amerika'dan geldim çok şükür. İşte bugün kaç? Bugün 5 Eylül. Zaten hemen vibe'a da girdik böyle yeşiller, kahverengi bir ortamı da gördüğünüz üzere. İşte Eylül'ün sonuna doğru okulum açılıyor. Bir sınavım var. Ona gidip geleceğim. Sonra tekrar İstanbul vloglarımıza devam edeceğiz. Ama ondan önce tekrar herhalde Ankara'da bir vlog daha. Vlog olmasa da gene böyle bir konuşma videosu çekerim. Ve büyük ihtimal %90 ihtimalle tekrar ODTÜ'de olur. Çünkü ODTÜ çok güzel. En azından video çekmesi açısından ve ortamda bilmiyorum. En azından böyle yeşillik olması, sessiz olması falan çok güzel. Öyle tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir dipnot. Gördüğünüz her hayatı böyle çok fazla gözünüze büyütmeyin. Aslında içeride o kadar da şaşalı olmayabiliyor. Tabii ki her şeyin iyisi ve tatlısı var. Benim zaten böyle bir videom da var. Her şeyin iyisi ve tatlısıyla biz hayatta olduğumuzu anlıyoruz. Benimki de onlardan biri işte. Her yerde yaşıyorum. Eğer hiçbir şeye sahip değilseniz her şeye sahipsinizdir. Eğer hiçbir yere ait değilseniz her yere aitsinizdir demek istiyorum. Ve ben de hiçbir yere ait olmadığım için aslında her yer benim evim. Öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.